Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın rengi ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, zarif, şık, sade bir model oldu. Görüntüsü bu şekilde. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuk kısmı, model bu şekilde hanımlar. Patiğimizin her yerinde 2 şiş kullandım fakat sadece şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde 2 tane daha yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de kolaylıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Patiğimize burun kısmından başlayacağım. 9 ilmek olarak 9 ilmeğimi atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde 9 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir ilmek attım. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Hemen şu kenara da bir ilmek attım. Sağ kenarda ve sol kenarda artırmayı yaptık. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Şişimizde böylece 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar artırma işlemi yok. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Artırmayı sadece ön yüzde yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim, artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İkinciyi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar 13 ilmek oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Arka yüzdeyiz, yine arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını haroşa yani düz olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya ilmeğimi attım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek var. Buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar, böylece şişimizde 15 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 2 ilmek örüp artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp artıracağız. Bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Ben bu patiğimde şişimde 25 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım hanımlar. Şimdi artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben 25 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modelimize başlayacağız hanımlar. Bu desenimize başlayacağız. Krem ipimi ekleyeceğim. Şöyle alıyorum kremimi. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra hemen krem ipimin ucunu burada kendine düğümleyeceğim.
Patiğimiz sökülmesin diye buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Modelimize başladık hanımlar. Şimdi 25 adet ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Artık artırma yapmayacağız. 25 ilmekle öreceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 12 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüm. 4, 8, 12. Ortadaki bir tane tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan 12 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizi kurduk hanımlar. Arka yüze döndüm. Arka yüzde krem ilmeklerimi yine krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Kenardaki 12 ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru, yani arka yüze doğru aldım. Ortadaki bir tarçın ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum ve kalan 12 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu aşamada hanımlar sonuncu ilmeğimi örmeyeceğim çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım. Bu nedenle krem ipimi kendime doğru alıyorum ve son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu modelde krem ipimiz ile model yaparken bu renkli tarçın rengi ipimiz ile model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını bu ana renk ipimiz ile haroşa öreceğiz şimdi. Model kurulumunu sadece krem ipimizle yapıyoruz. Tarçın rengi ipim ile bakın ortadaki ilmeğimi de yine düz ördüm. İlmeklerin tamamını örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını öreceğim. Model bitene kadar bu işlem böyle devam edecek. Sadece krem ipimiz ile model kurulumu yaparken tarçın rengi ipimiz ile de ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz hanımlar. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için şöyle tarçın rengi ipimi aradan çıkarıp arkaya aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrardan kremime geçtim hanımlar. Şimdi modelde ikinci sırayı yapacağız. İlk sırada 12 ilmek örerek model yapmıştık. Şimdi bir ilmek eksilecek, 11 ilmek öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Bakın ilk modelde ortada bir tane tarçın ilmek örmeden almıştık. İkinci modelde 2 tane tarçın ilmek var. Şöyle bakın, 11 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum ve yanındaki bir tarçın ilmeği yine örmeden aldım. Bu şekilde baklava dilimimiz açılıyor hanımlar böyle. Kalan 11 ilmeğimi de yine krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine krem ilmeklerimi haroşa öreceğim. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden sağ şişime alacağım. Bakın hemen ipi kendime doğru aldım. Tarçın rengi ilmeğimi örmeden alıyorum. Kremimi düz ördüm. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Tarçın rengi ilmeğimi örmüyorum. Bakın aradaki bir krem dahil bütün kremleri haroşa örüyoruz. Kalan 11 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Modelin ikinci sırasını yaptık. Son ilmeğimi yine böyle örmeden aldım. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzde, bu defa tarçın rengi ipimizdeyiz. Bu tarçın rengi ipimizle hanımlar yine bu şekilde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tarçın rengi ipimle bakın bir diş haroşamı ördüm. Tekrar renk geçişi yapıyorum. Krem ipimi aldım. İlk modelde 12 krem örmüştük. İkincide 11. Şimdi 10 ilmek krem öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek krem ördüm. Ardından bakın ilk modelde bir tarçın örmeden aldık. İkinci modelde 2 tarçın. Şimdi 3 tarçın ilmek olacak. Bakın bir tarçın örmeden aldım. 1 ilmek krem örüyorum.
İkinci tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek krem örüyorum ve üçüncü tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda kalan 10 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelin 3. sırasını da ön yüzde kurduk. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde krem ilmeklerimi haroşa öreceğim. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden sağ şişime alacağım. Bakın tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Kremimi örüyorum. Tarçını örmeden aldım. Kremimi ördüm. Tarçını örmeden aldım. Kalan 10 krem ilmeğimi haroşa örüyorum. 3. sırayı böylece tamamladık. 3. modelimizi. Son ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tarçın rengi ipimize geçtik hanımlar. Tarçın rengi ipimiz ile yine ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde yine haroşa olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tarçın rengimle bir diş haroşamı ördüm. Şimdi tekrar kremimi alıyorum. 4. modele geçeceğiz krem ile. Bir önceki modelde 10 ilmek örmüştük krem ile kenardan. Şimdi 1 ilmek eksiliyor, 9 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tarçın örmeden alıyorum. Bu defa 4 ilmek tarçın örmeden alacağız. Bakın ilkini örmeden aldım. Bir krem örüyorum. İkinci tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane krem örüyorum. Üçüncü tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Bir krem ördüm. Dördüncü tarçın ilmeğimi örmeden aldım ve kenarda kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile haroşa öreceğiz. Tarçın rengi ilmeklerimizi de örmeden sağ şişimize alacağız. Bakın tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Kremimi düz ördüm. Tarçını örmeden aldım. Kremimi düz ördüm. Tarçını örmeden aldım. Kremi düz ördüm. Tarçını örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Ve yine sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Tarçın rengi ipimize geçiyoruz. Tarçın rengi ipimiz ile bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tarçın rengi ipim ile bir diş haroşamı ördüm. Şimdi 5. krem desenimize geçtik. Bir önceki sırada hanımlar 9 ilmek krem örmüştük. Şimdi 8 ilmek krem öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu defa hanımlar 5 tane tarçın ilmek arada örmeden alacağız. Bakın ilkini örmeden aldım. Bir krem örüyorum. İkinciyi örmeden aldım. Bir krem ördüm. Üçüncüyü örmeden aldım. Bir krem ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım. Bir krem ördüm ve 5.'yi de örmeden aldım. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ön yüzde 5. krem modelimizi de kurmuş olduk. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Krem ilmeklerimi yine örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden alıyorum. Kalan 8 ilmeğimi de haroşa örüyorum hanımlar. Yine sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tarçın rengi ipimize geçelim. Bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet, bir diş haroşamı ördüm hanımlar. Tekrar kremimi alıyorum. Baklava dilimini son kez bu sıramızda açacağız. Sonra kapanmaya başlayacak. En son 8 krem örmüştük. Şimdi 7 krem öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu defa hanımlar buraya 6 tane tarçın ilmek örmeyeceğiz arada. Bakın bir tarçın örmeden aldım. Bir krem örüyorum. İkinci tarçınımı aldım. Bir krem ördüm. Üçüncü tarçınımı aldım. Bir krem ördüm. Dördüncü tarçınımı aldım. Bir krem ördüm. Beşinci tarçınımı aldım. Bir krem ördüm. Altıncı ve sonuncu tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 krem ilmeğimi örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Bu şekilde baklava dilimini son kez açtık. Arka yüzde hanımlar yine krem ilmeklerimizi öreceğiz. Tarçın rengi ilmeklerimizi örmeden alacağız.
Yine tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Kremimi örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Kalan 7 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu şekilde. Tekrar ön yüzde hanımlar yine bir diş haroşamızı tarçın rengi ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık baklava dilimimiz kapanmaya başlayacak. Yani bu şekilde. Şimdi bir önceki sırada krem ipimizle 7 haroşa örmüştük. Şimdi tekrar haroşa sayıları artacak. 8 ilmek haroşamızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir önceki modelde hanımlar 6 tane tarçın ilmek örmeden almıştık. Şimdi bir eksilecek, 5 tarçını örmeyeceğiz. Bakın, bir tarçını örmeden aldım, bir krem örüyorum. İkinci tarçını örmeden aldım, bir krem örüyorum. Üçüncü tarçını örmeden aldım, bir krem ördüm. Dördüncü tarçını örmeden aldım, bir krem ördüm. Beşinci tarçını örmeden aldım. Kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar haroşa örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Krem ipimizle ön yüzde model kurulumu yaparken arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar kenar ilmeğini örmedim. Yine hanımlar tarçın ipimiz ile bir diş haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Bir önceki modelde 8 tane krem örmüştüm. Şimdi 9 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın, bir önceki modelde 5 tane tarçın ilmek almıştım. Bu defa 4 kalacak. Bir tarçın örmeden aldım. Bir krem örüyorum. İkinci tarçını örmeden aldım. Bir krem ördüm. Üçüncü tarçını örmeden aldım. Bir krem ördüm. Dördüncü tarçını örmeden aldım ve kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde de yine hanımlar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Tarçın ilmeklerimizi örmeden alacağız. Krem ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Bakın, tarçınımı örmeden alıyorum. Bir krem ördüm. Tarçını örmeden aldım. Bir krem ördüm. Tarçını örmeden aldım. Bir krem ördüm. Tarçını örmeden alıyorum ve kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de örmeden aldım. Yine hanımlar bir diş haroşamızı örelim gelelim. Bir diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Tekrar krem ipimi alıyorum. Modele devam ediyoruz. Bir önceki krem desende 9 haroşa örmüştük. Şimdi 10 öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de 3 tane tarçın örmeden alacağız hanımlar. İlkini aldım, bir krem örüyorum. İkinciyi aldım, bir krem ördüm. Üçüncüyü aldım ve kalan 10 ilmeğimi krem ipim ile haroşa örüyorum. Ön yüzde modelimizi yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi, krem ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Tarçın rengi ilmeklerimizi yine örmeden alacağız. Bu şekilde. Tarçını örmeden aldım, bir krem ördüm. Tarçını aldım, bir krem. Tarçını aldım ve kalan 10 ilmeğimi krem ipim ile haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir diş haroşamızı tarçın rengi ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim tarçın ipim ile. Şimdi kreme geçtik. Bu defa kenara 11 tane krem öreceğim. 11 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tarçın örmeden alıyorum. Bir krem örüyorum. Bir tarçın örmeden aldım ve kalan 11 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde
ilmeklerimizi yine haroşa öreceğiz. Sadece tarçın rengi ilmeklerimizi örmeden sağ şişimizi alacağız hanımlar. Bakın tarçını örmeden aldım. Bir krem ördüm. Tarçını örmeden aldım. Kalan 11 ilmeğimi krem ipim ile haroşa örüyorum. Yine son ilmeği örmeden aldım. Tekrar hanımlar bir diş haroşamızı tarçın rengi ipimiz ile örüp gelelim. Evet hanımlar, modelin ön yüzündeyiz ve artık baklava diliminin de son sırasını yapacağız. Modelde son sıramız. Bu sıramızda yine kenardan 12 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ortadaki bir tarçını örmeden alıyorum ve kalan 12 ilmeğimi yine krem ipim ile haroşa örüyorum. Modelin son sırası böyleydi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde krem ilmeklerimi krem ipim ile haroşa öreceğim. Ortadaki bir tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişimi alacağım. Bakın tarçını örmeden aldım. Kalan 12 ilmeğimi örüyorum. Modelimizi böylece tamamladık hanımlar. Yine son ilmeği örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyiz. Yeniden hanımlar tarçın ipimiz ile buraya haroşamızı öreceğiz. Krem ipimizde şöyle ilk 2 ilmeği örüyorum. Artık krem ipimi bu aşamada keseceğim. Çünkü kremi kullanmayacağız. Model kurulumunu burada bitirdik. Şöyle kremimin ucunu kestim. Patiğim sökülmesin diye tarçın rengi ipime şöyle bağlayacağım bu ucu. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yine hanımlar burada tarçın rengi ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. Bu defa bakın bilek bölümüne geldik. Buraya bir diş değil de 2 diş haroşa öreceğiz. Bakın burada 2 diş haroşamız var. Şimdi tarçın rengi ipimiz ile 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi bilek bölümünde kesimimiz olacak. Öncelikle kenardaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sağ kenardan 9 ilmek ördüm. Şimdi ortaya 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak. Bakın birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada 7 ilmek kestim. Kenarda da hanımlar bakın 3, 6, 9 ilmek kaldı. Şimdi biz önce patiğimizde şu sol kenarı yapacağız hanımlar. Önce sol kenarı. Yapacağımız işlem şu. Bu sağ taraftaki şişteki bu 9 ilmek burada beklesin. Biz sol kenarı yapalım. Şimdi bu ilk ilmeği aldım. Kalan ilmeklerimi şu an ön yüzdeyim. Haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine bu 9 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Şimdi bilek kenarından artırmalar yapacağız hanımlar. Artırmaları da şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir öndeki ilmeğin şu haroşa bölümü var. Bakın şu önde. Buraya girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerim de düz örülüyor. Bir ilmek artırdık kenarda. Böylece şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyorum hanımlar. 10 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki ilmeğimi şu ön kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Bir ilmek daha artırdık. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Artırmayı sadece ön yüzde bilek kenarından yapıyoruz. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine artırmamı yapacağım. Kenar ilmeğini aldım. Öndeki ilmeğimin şu kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de şöyle örüyorum. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. 14 ilmek olana kadar biz bu işleme devam edeceğiz hanımlar. 14 ilmek olana kadar. Şu an 12 ilmek oldu. Arka yüzden haroşa olarak örelim. 14 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim.
Evet hanımlar, burada 14 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Bu şekilde görüntümüz böyle. Yani bilek bölümündeki bu bölümü oluşturduk. Şimdi 14 ilmek üzerinden artık artırma yapmayacağız. 14 ilmekle haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar buraya toplamda 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Yani şu krem haroşadan sonra saymaya başladım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşamız olmuş. Buraya 6 diş haroşa daha öreceğim. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Ben burayı 16 diş haroşaya tamamladıktan sonra hanımlar sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Bu aşamada sizler benim verdiğim ölçüye göre belki 14 haroşa yapacaksınız, 14 sıra, belki 16 sıra, 18 sıra haroşa yapacaksınız. Ona göre mezurada verdiğim ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu sağ kenarımı hemen sol kenarımı 16 diş haroşa olacak şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ardından ölçüyü vereceğim. Evet hanımlar, buraya toplamda kremden sonra 16 diş haroşamı ördüm. Hemen sizlere mezura ile ölçüsünü de vereyim. Ona göre boyutunuzu ayarlayın. Bakın hiç esnetmeden haroşa örgü esnek bir yapıya sahip olduğu gibi ölçü veriyorum. Şöyle burundan başlayarak mezuramı sıfırladım. Burasını hanımlar şöyle 18 santim olarak örmüşüm. En ölçüsünü de hemen vereyim. Enimiz de 9,5 santim. Şimdi bu sol kenarı bitirdik. Burada ön yüzde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu şekilde. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin topuk kısmını yaparken kesim yaptığımız bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız çünkü. Şöyle ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Gevşek bir kesim yapıyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Hemen şuraya bir tane zincir attım ve burada hanımlar bir düğüm atacak kadar şöyle. Çünkü ipimi yeniden buraya ekleyeceğiz. Bir ip bırakıyorum. Buradaki ipimi kestim. Şimdi patiğimizin sağ kenarını yapacağız. İlk olarak ön yüzde örüp sonra kesim yapmıştık. Geri döneceğiz. Arka yüzde tarçın ipimizi ekleyeceğiz. Bu bölümü yapacağız hanımlar. Diğer sol kenarla aynı şekilde yapılıyor. İlk ilmeğimi örüyorum. İpi aradan arkaya aldım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra yine ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle. Buraya 2 tane düğüm attım. Bu ilmeklerimi haroşa örmeye devam edeceğim. Şu düğümümüzü arkada bıraktık. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu sol kenarda artırma yapmıştık. Sağ kenarda da artırma yapacağız. Sağ kenardaki artırma da yine ön yüzde yapılacak. Şöyle ki ön yüzdeyim. Kenarda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani 9 ilmeğim vardı. 8'ini ördüm. Hanımlar, en son ördüğüm ilmeğin bakın şu haroşa kısmına, ön kısmına, şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi yine ördüm. Sağ kenarda artırmayı böyle yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Böylece bu kenarda da 10 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için artırma yapmadan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bilek kenarından artırmamı yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Sağ kenarın artırmasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sol kenarla aynı şekilde yapılacak. Sol kenarda 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da yine aynı şekilde 14 ilmek olana kadar artıracağız. 14 ilmek olduktan sonra da yine haroşalara devam edeceğiz. Bu kenara toplam kaç diş haroşa yaptıysak sağ kenara da aynı sayıda yapmamız gerekiyor. Ben sola 16 diş haroşa yapmıştım. Sağ kenara da yine 16 diş haroşamı yapacağım. Sizler de sol kenar ile aynı şekilde hanımlar sağ kenarınızı tamamlayın gelin. Ardından birlikte kesimimizi yapacağız ve kenarlarımıza başlayacağız. Evet hanımlar, sağ kenarımızı da tamamladım. 16 diş haroşamı ördüm. Ardından ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Çünkü sağ kenarımızda arka yüzde kesim yapacağım. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimi yine gevşek bir şekilde, esnek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyorum hanımlar.
Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Şu kenara şöyle 2 tane sıkı bir zincir atıyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi şu kenarlarımızı yapacağız. Bu aşamada hanımlar yedek şiş kullanacağım dediğim bölüm burasıydı. Bu bölüme geldik. Şöyle yedek şişlerimi de yanıma alıyorum. İpimizi şuraya hemen düğümleyeceğim tekrardan. Tarçın rengi ipimizi. Bu kenarlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Dediğim gibi burada misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ben normal bu şişlerimle örmeye devam edeceğim. Şöyle sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Şöyle. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6. Bu şekilde hanımlar ben patiğimin şu burun kısmına kadar, şu kısma kadar ben toplamda bu kenardan 46 ilmek çıkarttım. Siz şu sayılarını az ya da çok yaptıysanız bu sayı birkaç sayı az ya da fazla olabilir. Bu tamamen şu yandaki haroşa sayılarına bağlı değişiklik gösterebilir. Şimdi burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, şu kenardan 46 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. Patiğimizin burnuna 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek olarak başladığım yerden şöyle girerek 9 ilmek çıkaracağım tekrardan. Hemen ilk yer şurasıydı. Şuradan girerek 9 ilmeğimi çıkaracağım. Hemen başlangıç ipimiz de buradaydı. Onu da şöyle aradan gizleyerek götüreyim. Burun kısmından bu şekilde 9 ilmek çıkaracağız. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, başlangıç yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek çıkarıyorum ilmeklerimi. 7, 8 ve son kez şuraya da girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. 9. Toplamda 9 ilmek burun kısmından çıkarttım. Şimdi diğer kenardan ilmekler çıkaracağım bir diğer şişime. Karşı taraftan 46 ilmek çıkartmıştım. Buradan da yine kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden sırasıyla girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Yine bu taraftan da hanımlar 46 adet ilmeğimi çıkaracağım. Karşı tarafla bu taraf eşit olmalı. Şimdi diğer uca kadar yine ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar yine 46 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Ön yüze böylece bir diş haroşamız düşüyor. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 9 ilmeğimizi, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi. Bu diğer uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şu kenarımızda tarçın rengi ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Yani şuradaki şu ilk diş haroşayı yaptık. İkincisini krem ile yapacağız hanımlar. Bir diş haroşamızı da krem ipimiz ile öreceğiz hemen yanına. Bu defa tarçın ipim burada beklesin. Krem ipimi ekleyeceğim. İlmeklerimi bu defa krem ipim ile haroşa yani düz olarak öreceğim. Tekrar bu aşamada şöyle krem ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Şöyle ikinci düğümümü de atıyorum. İlmeklerimizi krem ile öreceğiz hanımlar. Haroşaya krem ile devam ediyoruz. Bu şekilde yine diğer uca kadar krem ipimizle ön yüzde öreceğiz. Arka yüzde tekrar geri döneceğiz. Yeniden krem ipimizle düz örünce buraya bir diş krem haroşamız düşecek. Yani bu şekilde. Şu kenarda toplamda hanımlar bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşamız var. İlkini bu kenarda ilmek çıkartırken yapmıştık. İkincisini krem ile öreceğiz. Ardından krem ipimizi keselim hanımlar. 2 diş haroşamızı, kalan 2 diş haroşamızı da tarçın rengi ipimiz ile örelim. Yani buraya toplamda 4 diş haroşa olana kadar örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarlarını ördüm geldim. Toplamda 4 diş haroşam oldu. Şimdi taban kesimine başlayacağız. Öncelikle burada ilk şişimdeki 46 ilmeğimi örmem gerekiyor burun kısmına kadar. Yine kenar ilmeğini aldım. Hanımlar, bu kenardaki ilk şişimizdeki ilmeklerimizi burun kısmına kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi buruna kadar ördüm geldim. Şimdi burunda 9 ilmeğimiz vardı. Burundaki 9 ilmeğimi örüyorum. Yine haroşaya devam ediyoruz.
9. ilmeğimi de ördüm. Ardından hemen yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Orta kısımda 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi burundaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ardından hemen yandaki şişten 2 ilmek keserek yine örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Bu orta kısımda 11 ilmek oldu. Ortada 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi öncelikle örüyorum. Şu 11. ilmeğim. Ardından hemen yan taraftan 2 adet ilmeği keserek ördüm. Bunu da yine bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar bu ortadaki 12 ilmeğimi örüyorum. Şu 12. ilmeğim. Yine yan taraftan 2 adet ilmeği keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm yine. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Şu 13. ilmeğim. Yine yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 14 ilmeğim oldu. Geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Orta bölümdeki 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Ardından yan taraftan 2 ilmek keseceğim. Onu da ortaya ekleyeceğim. Böylece 15 ilmek olacak. Şu 14. ilmeğim. Yan taraftan yine 2 adet ilmeği keserek ördüm. Ortaya ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Artık hanımlar 15 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. Şimdi yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yapacağımız işlem şu. Tabandaki 14 ilmeği öreceğiz. 15. ilmekte kesimimizi yapacağız. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğimiz kaldı. Bu 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. Tekrar bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmek öreceğim. 15. ilmekte kenardan da bir ilmek alarak kesimimi yapacağım. Bakın 15. ilmeğim. Yan taraftan da bir ilmek alıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Tabanımız 15 ilmek üzerinden böyle örülüyor hanımlar. Bir sıra daha gidelim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 14 ilmeğimi örüyorum. 15. de kesimimi yapıyorum hanımlar. Böyle devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Bakın şu 15. ilmeği. Yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek ördüm. Patiğimizin tabanı 15 ilmekle bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki buralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek olarak bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin arka bölümünü yapacağız. 15 ilmekle şu arka bölümünü öreceğiz. Yine bu aşamada haroşaya devam ediyoruz hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği kesiyorum. 14 ilmek kaldı şimdi kesim yaptığım için ve bu aşamada hemen şurada sıradaki kenar ilmek yerine, bakın ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın yine son 2 ilmek kaldı. Tekrar ikisini keserek ördüm. Şimdi de bu kenardan ilmek çıkaracağız. Sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Çünkü öyle daha kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu.
Yeniden ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek ördüm ve sıradaki krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum hanımlar. Ardından geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine burada da ilmek çıkaracağım. Burada krem kenar ilmek yerinden çıkartmıştım. Burada da krem kenar ilmek yerine şöyle giriyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu en son şuralara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Patiğin esneklik payı gitmesin bu kesim bölümünde. Hani burası bilek bölümüne denk geldiği için ayak rahat girsin. Buna dikkat edelim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu aşamada hanımlar hemen şu tığ ile bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle hemen dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Şöyle. Patiğimizi normalde bitirdik hanımlar. Şimdi bir de kenar oyamız var patiğimizde. Şöyle 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. İlk sırasını yine tarçın rengi ipimiz ile yapacağız. İlk sırada yapacağımız işlem şu hanımlar. Sık iğne yöntemi. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Sıkı yaparsak patiğin kenarı çok gergin durur, esnek olmaz, ayağa girmez. Gevşek bir şekilde sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar bu sık iğne tekniğiyle dolanalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım, geldim. Buraya bir zincir çekip bu tarçın rengi ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Şimdi kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Onda da krem ipimi kullanacağım hanımlar. Şöyle öncelikle krem ipim ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum buraya. İlk bitirdiğimiz yere şöyle girerek buraya ilmeğimi sabitledim. Bu defa ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Şöyle ki bakın, bir gerideki sık iğne içine giriyorum. Oradan bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın, bir geride tarçın rengi yapmış olduğumuz sık iğnenin içine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde geri geri giderek ters sık iğne tekniği ile kenar oyamızı yapıyoruz. Bakın, bir gerideki kenar sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde hanımlar, kenar oyamızın ikinci sırası böyle yapılıyor. Şimdi hanımlar, bunu da yine tersten dolanacağız. Geleceğiz, ilk başladığımız yere kadar yapacağız. Kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ikinci sırasını da tamamladım. İlk başladığım yere kadar oyamı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve artık krem ipimi de kesiyorum. Patiğimizde kenar oyamızı tamamladık. Şimdi bu krem ipimin ucunu da şöyle arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Hani ayağa girdikten sonra bu ipuçları çıkmasın, çirkin bir görüntü oluşturmasın. Bu nedenle ip gizleme işlemini yapıyoruz. Evet hanımlar, kenar oyamızı tamamladık. Patiğimiz görüntü itibariyle bakın, hemen göstereyim. Şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek bir yapısı var. Ayağı saran bir yapısı var. Hemen manken ayağıma da giydireceğim patiğimi, bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, kolay da bir modeldi. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız.
İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki şekli de böyle, gördüğünüz gibi çok şık, zarif, hoş bir model oldu. Kenarları patiğimizin bu şekilde, önden duruşu, diğer kenarımız, topuğumuz. Şöyle tabanımızı göstereyim. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.